Herkese merhaba arkadaşlar. Visual Studio 2026 kurulum için Google'a gelip Visual Studio, bakın Visual yazınca geldi. Visual Studio Download yazıp Enter'e basıyoruz. Karşımıza gelen sitelerde bakın sonu Microsoft.com uzantılı olan visualstudio.microsoft.com. Bu siteye tıklıyoruz arkadaşlar. Visual Studio 2026 geldi arkadaşlar. 2025 Kasım ayının 11. gününde geldi diye lansmanı yapıldı bunun. Yani Kasım ayında geldi 2025'in sonunda geldi 2026. Bunu hemen indirelim. Şimdi hangisini indireceğiz? 3 tane versiyon var. Community, Professional, Enterprise. Community olanı indireceğiz. Biz bunu kullanacağız arkadaşlar. Ücretsiz ve bizim eğitimde kullanacağımız tüm her şeyi kapsayan bir sürüm bu. Direkt bunun ücretsiz indirim tuşuna bastım. İndirme işlemini yapıyor. Çok hızlı bir şekilde indirme işlemini yaptı. Şimdi bakın burada yönetici olmanız lazım yalnız bunun kurulumunu yapmanız için. Bilgisayarda admin yetkinizin olması lazım. Ev bilgisayarını kullanıyorsanız zaten admin yetkiniz vardır diye tahmin ediyorum ama iş yerinizdeyseniz belki admin yetkiniz yoktur. O zaman sistem yöneticinizden destek isteyeceksiniz. Admin yetkisi olması gerekiyor. Çift tıklayalım. Tabii benim yetkim olduğu için direkt kuruluma izin verdi. Evet dedim. Evet, Visual Studio Installer birkaç ayarlama yapmanız gerekiyor falan. Devam et diyelim. Bu arada Visual Studio Installer bende kurulu. Sizde eğer kurulu değilse Visual Studio Installer'ı kurmaya çalışacaktır. Hiç sıkıntı yok. Kurun arkadaşlar. Yani daha önce bir Microsoft yazılımı kurduysanız bilgisayarınızda mesela ne gibi? Hani yazılım geliştirme aracı daha doğrusu. Microsoft yazılımı zaten hepsi Windows kullanıyoruz. Ama yazılım geliştirme aracı Microsoft tarafından geliştirilen kurduysanız mesela ne SQL Server falan kurduysanız o zaman vardır zaten sizde Visual Studio Installer. Ama ilk kez Microsoft'a ait bir yazılım geliştirme aracı kuruyorsanız Visual Studio Installer'ı kuracaktır sizde. Ben de uzun yıllardır kullandığım için var. O yüzden ben de direkt açtı Visual Studio Installer'ı. Sizde muhtemelen yoksa eğer kuracaktır. Varsa da benim gibi açılacak. Şimdi burada arkadaşlar birçok paket var. Hangi paketi kuracağız? Visual Studio ile C Sharp dersleri için bizim kuracağımız paket arkadaşlar. Bakın burada bir sürü paket var. Şu .NET masaüstü geliştirme diyor. Buna tıklayacaksınız. Buna tıklayacaksınız. Bakın ne oldu? 6.56 GB, yaklaşık 7 GB'a yakın bir yer kaplıyor bu. Aynı zamanda arkadaşlar şurada dil paketlerine gelin. Burada mutlaka İngilizce ve Türkçeyi ikisi de seçili olsun. İngilizce ve Türkçe seçili olursa sizin açınızdan iyi olur arkadaşlar. Tekrar buraya geliyorum. Bakın bu ikisi önemli. Dil paketlerini seçiyoruz, iş yüklerini seçiyoruz. Bunun dışında ASP.NET ile web geliştirmedir, Python'dır, C++'dır, şudur budur geliştireceksiniz. Buradan ilgili kutucuğu da işaretlemeniz gerekiyor. Ama unutmayın, onları işaretlediğiniz zaman buradaki gereken toplam alan artacaktır arkadaşlar. Bakın 6,5 GB'tı. Ben dil paketi İngilizceyi de seçtim. İngilizce ve Türkçeyi yüklüyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. İngilizce ve Türkçe seçili olsun. Seçtiğim için ben 7 GB'a yükseldi benimki. 500 MB yaklaşıkmış demek ki benim seçtiğim dil paketi. Bu şekilde yeterli. C Sharp'la Forms uygulamalarını yapmak için, C Sharp kodu yazabilmek için, konsol uygulamaları yapabilmek için sadece bunun seçili olması yeterli arkadaşlar. Şimdi burada indirilirken yükle seçili olsun. Bakın burada indirilirken yükle seçili olsun. Yükle diyorum. Yükleme işlemi başlıyor. Hem indiriyor hem de yüklüyor. Çok güzel bir özellik arkadaşlar. Çok uzun yıllar önce indirirdik paketleri, daha sonra yükle derdik. Bu indirilirken yükleme işlemini yapıyor. Şimdi ben 7 GB'ın inmesini size bekletmek istemiyorum. Videoyu durduracağım. Daha sonra başlatacağım ama şundan bahsedeyim. Son olarak videoyu durdurmadan daha sonra devam edeceğiz tabii. Arkadaşlar öncelikle sizin RAM'inizden bahsedeyim. Eğer Visual Studio'yu gerçekten çok yavaş kullanmak istemiyorsanız bir kere minimum 8 GB olması lazım RAM'inizin. 8 GB'ın altındaki RAM 4 GB falan çok takılır arkadaşlar. Kesinlikle hemen gidin 8 ya da üstü yaptırın. Benimki 16 GB RAM şu anda bu bilgisayarımda ve SSD var. Dediğim gibi 8'in altı olmasın. 8'in üstü olsun RAM. Ne kadar fazla o kadar iyi. Ee, Bilgisayarınızın hard diski de ya da laptopunuzun hard diski de SSD olsun mümkünse. SSD olmak zorunda mı? Değil. RAM de tabii 8 zorunda değil ama çok kastırır. Çok yavaş çalışır. Böyle uzun süre bir run tuşuna basarsınız, beklersiniz uzun saniyeler boyunca. Beklemek istemiyorsunuz arkadaşlar. Dediğim özellikleri sahip bir bilgisayar kullanın. SSD olan ve minimum 8 ya da kesinlikle daha üstü olan RAM olan bir bilgisayar kullanın. Şimdi ben bu videoyu burada durduruyorum. Yükleme işlemi tamamlanınca
tekrar geleceğim. Bu arada ben daha önce SQL Server Management Studio yüklemiştim. O da gözüküyor burada. Videoyu durduruyorum. Bitince tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, indirme tamamlandı. Bakın burada artık indirme işlemleri bitti. Ve şurada başlat butonu aktif hale geldi. Visual Studio Community 2026 diyor. Başlat butonu aktif hale geldi. Şimdi siz yeni bir paket mesela kuracağınız zaman ileride diyelim ki hocam ben ASP.NET ile ilgili paketi de kuracağım. O zaman Visual Studio Installer'ı açıyorsunuz. Değiştire tıklayıp oradan o az önceki kutucuk var diye mesela ASP.NET'i seçip yükle diyeceksiniz. İndirilirken yükle deyip onu da daha sonra isteyen yükleyebilir. Ama şu anda biz sadece C Sharp ile ilgileniyoruz. Eğitimde C Sharp ile ilgili konuları işleyeceğiz. O yüzden az önceki yüklememiz yeterli. Bu arada arkadaşlar size tavsiyem Windows 10 ya da 11 kullanın. Güncellemeleri almış olun. Eski Windows sürümler Microsoft'un yani desteğini bıraktığı mesela Windows 7 gibi bu tarz sürümlerde bunları çalıştıramayabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar Microsoft desteği bırakmış oluyor. Gerekli diğerler olmayabilir ve dolayısıyla sizde mesela eski bir Windows sürümü varsa mesela Windows 7 varsa bunu doğru düzgün kuramayabilirsiniz. Hani zannetmiyorum kuracağınızı. Kursanız bile çalıştırmayabilirsiniz. O yüzden 10 ya da 11 kullanın ve güncellemeleri almış olun. Ve bilgisayarınızda dediğim gibi minimum 8 GB RAM olsun. Şimdi buradan başlat diyerek başlatacağım. Ama şurada arkadaşlar buraya gelip buradan Visual Studio bakın Visual Studio buradan da başlatabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi daha yeni yüklediğimiz için ben buradan başlatacağım ama buradan da başlayabilir. Başlat tuşuna basıyoruz. Visual Studio Community 2026. Şimdi burada hesap oluşturabilirsiniz. GitHub ile oturum aç, Microsoft hesabıyla oturum aç. İsteyen arkadaşlar bunu yapabilir. Bunu yapmadan hemen hızlı bir şekilde ben atla ve hesapları daha sonra ekle diyorum. Şu anda bunlara girmiyorum. Evet bakın burada temamızı seçeceğiz. Koyu tema mı açık tema mı? Yani kod editörü IDE dediğimiz kodlama editörümüz beyaz fon üzerine mi olsun, siyah fon üzerine mi olsun onu seçiyorsunuz. Herhalde default bakın ben hiçbir şey değiştirmedim. Koyu siyah seçili geldi. Onu bırakıyorum ben. Bu şekilde bırakıp direkt Visual Studio uygulamasını başlat dedim ve bekliyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde bir ekran karşıma çıktı. Yeni bir proje oluştur. Bir proje ve çözüm aç. Bir klasör aç. Depoyu klonla diyor. Yeni bir proje oluştur diyorum. Evet. Bakın burada geldi arkadaşlar. Eskiden bu daha böyle direkt büyütüyordu. Ben de büyütebilirim. Yani bu böyle geliyor ama istiyorsanız büyütebilirsiniz. Ben hani daha rahat görmeniz için büyüttüm. Daha güzel oldu böyle. Şimdi burada C Sharp uygulamaları, C Sharp Forms uygulaması açmak için buraya geliyorum. Tüm diller. Burada C Sharp'ı seçiyorum arkadaşlar. C Sharp'ı seçtikten sonra bakın burada Windows Forms uygulaması 2 tane var. Hocam hangisini seçeceğiz? Şimdi bu eski .NET Framework yani eski nesil bundan 5 sene önce veya işte daha fazla önceki eski nesil .NET platformları için eski nesil ya da eski projelere destek babında bunu da bırakmışlar. Yani bunu da yapabilir isteyen ama yeni olan bu arkadaşlar. Biz eğitimde bunu kullanacağız. Windows Forms uygulaması bu. Yeni olan bu. Bunu tıklıyoruz ama isteyen buradan da yapabilir. Forms yani iki taraftan da şu iki seçenekten de Windows Forms uygulaması geliştirebilirsiniz. Mesela projeniz eski ise yani kullandığınız eski bir projeniz varsa onu da açabilmeniz için yapmış bunu. İşte bundan 5 sene önce geliştirilmiş bir projeniz var. Onu Visual Studio 2026 IDE indirdiniz. Onunla da açabilirsiniz. Bu amaçla yapılmış bu. Ya da şirketinizde yaptığınız uygulamalar hep .NET Framework üzerinden 10 senedir yapılıyor. Eski bir uygulama ve hep .NET Framework üzerinden çalışıyor. Size de mesela derlerse yine .NET Framework üzerinden yapacaksın yeni uygulamanı. Buradan yapacaksınız ama sıfırdan yeni geliştiriyorsunuz. Yeni bir projeyi yapacaksanız o zaman buradan başlayın arkadaşlar. Bu .NET Core olan. Bunu seçeceğiz. Şimdi Windows Forms uygulaması seçtik. Daha sonrakine diyoruz. Şurada sonraki butonuna tıklıyorum. Bakın burada bir isim verin. Projenize bir isim verin. Windows Forms app4 demiş. Win Forms Projem diyorum. Mesela attım. Herhangi bir isim verin. WinForms Projem dedim. Bu şekilde bırakıp sonraki sadece bir isim verdim. Hadi isim vermek değiştirmek zorunda da değilsiniz ama değiştirin. Bakın burada çerçeve hangi framework? .NET 10 arkadaşlar. Şu anda uzun süreli destek. Bunu seçebilirsiniz. Bundan önce 8 ve 6 vardı. Şu anda 10 çıktı arkadaşlar. .NET 10. .NET 10.0 uzun süreli destek. Bunu seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yeni projeye başlıyorsak, yeni bir
çerçeve seçin arkadaşlar. Tamam, bakın burada proje için kullanılacak hedef çerçeve framework diyor. .NET, onu seçiyoruz. Evet, açılıyor. Şimdi bakın IntelliSense. Şimdi bu bilgisayarınız yavaşsa burası çok yavaş sürebilir. Bunu söyleyeyim size. Yani benim bilgisayarım hızlı olduğu için çok hızlı açıldı yani. Ne var bunda? SSD var. Ondan sonra yeni bir bilgisayar yani. Ve 16 GB RAM var. 8 ise mesela çok daha yavaş açılır. Bu nedenle yeni nesil bir i5 işlemcim var. Bu benim eğitimde kullandığım bilgisayar. Çok yeni nesil bir i5 işlemcisi var bunda. Evet, sizde bekleyebilir. Kasabilir yani. Bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Şimdi formum açıldı arkadaşlar. Bakın burada Copilot desteği de gelmiş. Eskiden bu yoktu. O Copilot'tan burada sorup destek alabilirsiniz ama biz oralara girmeyeceğiz. Şimdi şunu ben bir kapatayım. Heh. Bunu kapatınca bunlar gözüküyor. Klasik. Şu klasik ekran arkadaşlar. Burada Windows Forms'ta ben görünümde şöyle bir şeyler ekleyeceğim. Ya da şöyle yapınca geliyor mu? Hayır. Görünüme geliyorum. Burada tasarımcı burada. Araç kutusu, bakın arkadaşlar. Ctrl Alt X'miş. İster bu tuşlara basın, isterseniz de bu görünümden seçin araç kutusunu. Bakın araç kutusu başlatılıyor diyor yukarıda. Araç kutusu geldi. Bakın araç kutusu geldi. Burada e, ortak denetimler diyoruz. Bakın buton, checkbox hepsi geldi. Genel derseniz ne yapıyor? Yok, genel demeyelim. Tüm Windows Forms diyelim. Bakın şuna basarsanız hepsi gözüktü. Bakın. Şuna bastım, hepsi gözüktü. Şimdi buradan bir şeyler alacağım, kullanacağım ben. Bir buton, test amacıyla çalışıp çalışmadığını size göstermek için bir buton aldım. Şöyle büyütelim biraz. Sonra şöyle bir tane de text box alacağım arkadaşlar yanına. Şu araç kutusu buraya kaydı. Tekrar geldi. Text box bulalım buradan. Text box. Evet, burada text box, sürükle bırak. Seçip sürükle bırak. Drag and drop yapıyorsunuz. Ee, Şöyle yapalım tekrar yanına. Buton bir. Bunların isimlerini falan değiştireceğiz. Eğitimde göreceğiz hepsini. Bunların isimleri, metinleri değişiyor ama şu anda çok basit bir şey yapacağım arkadaşlar. Buton 1'e çift tıklayın. Buton 1'e basılınca text box'ta merhaba yazacak. Tamam mı? Şimdi buton 1'i çift tıklayınca bunun click action event'ine geliyor. Bu action event'lerin hepsini anlatacağız zaten de. Ee, Burada yani bu butona basılınca yapılacak aktiviteye girmem gerekiyor. Text box'ın ismi neydi bu arada? Onu unuttuk. Şöyle bakın. Şimdi arkadaşlar bu text box var, buton var. Bunların isimleri lazım bize. Kodda kullanacağız. Bunların isimlerini bazen gösteriyor şu aşağıda, bazen göstermiyor. Ne yapacağız göstermesi için? Basit. Şu görünüme tekrar geleceğim. Buradaki özellikler penceresi. Bakın F4'müş. Buna bastığınız zaman gelir. Gördünüz mü? F4, yani bunu kapatsanız da özellikler penceresinde F4 tuşu var klavyemizde. Buna basın, gelir arkadaşlar. Neymiş bu? Üzerine gelince değişiyor, bakın. İsmi yazıyor bu nesnenin. Text box 1'miş. T'si küçük. Bakın buradaki küçük büyük harf çok önemli. Aynısını kullanmanız lazım. Bunun adı T'si küçük. Text, B'si büyük. Box 1'miş. Şu neymiş? Bunun adı buton 1'miş. Hepsi küçük harf. Şimdi buton 1'e gelir. Çift tıklayın. Zaten yapmıştık şöyle. Biraz büyütelim. Buton 1 klikleyeyim. Text neydi adı? Text box 1 geldi zaten. Text box 1 nokta text diyorum. Bakın tamamlama geliyor. Yani bu IntelliSense'in özelliği daha önceki versiyonlarda da vardı. Şimdikinde daha gelişmiş. OK diyor. OK yerine e, merhaba Visual Studio 2026 yazalım arkadaşlar. Tamam. Merhaba diye yazalım. Ekranda merhaba Visual Studio 2026 yazdım. Save All tuşu var. Bakın burada. Her şeyi save edin çalıştırmadan önce. Mutlaka save all yapın. Daha sonra hazır, bitti artık. Bittikten sonra Windows Forms projem var arkadaşlar. Bunu, projemizi run edin. Şu tuşa basın. Run ediyor. Dediğim gibi bilgisayarınızın özellikleri düşükse bunlar çok yavaş zaman alır. O yüzden hızlı bir bilgisayar kullanmaya gayret edin. Evet, açıldı penceremiz. Buton 1'e tıkladığınız zaman merhaba Visual Studio 2026 yazdık. Gayet güzel bir proje çalışması oldu. İlk proje olarak tabii ki çok basit. Daha böyle zor projeler, çalışmalar yapacağız eğitimimizde. Şimdi arkadaşlar bu şeyden bahsedeyim. Mesela tasarım, şöyle geldik ya. Form 1'i mesela bakın sağ tıklayın. Burada kodu görüntüle, tasarımcıyı görüntüle. Kodu görüntüle derseniz kodun içini görürsünüz. Hocam ekran açılmıyor, tasarım açılmıyor. Bakın burada bunu kapatmış oldunuz diyelim. Hocam gözükmüyor. Tekrar nasıl açacağım ben bunu? İşte bunu açıyorum. Sağ tıklayacaksınız buraya gelip tasarımcıyı görüntüle, bakın şu. Bakın açıldı. Gördünüz mü? E, Bunu yani bu şekilde tekrar mesela kapatalım. Tekrar kapatalım diyelim. Yeniliklerden bahsediyor burada falan. Şunu kapatalım.
Şu şekilde açıldı. Form 1'e çift tıkladık. Bakın bu açıldı. Kodu görmek istiyorum hocam deyince mesela herhangi bir butonu çift tıklarsanız kod kısmına geçiş yapıyor. Sağ tarafta da tasarımcıyı da bırakıyor ama şu menüden de geçebilirsiniz. Form 1'in üzerine sağ tıklayıp tasarımcıyı görüntüle ya da sağ tıkla kodu görüntüle deyip bakın bundan buna geçiş yapabiliyor. Evet arkadaşlar, Visual Studio 2026 kurulumu ve Windows Forms çalıştırması bu kadar basit. Videoyu sonlandırmadan önce sizlere güzel bir haberim var arkadaşlar. Benim Udemy'deki kurslarım, bakın çok sayıda kursum var burada. 10'dan fazla kurs var. Bu benim tarafından hazırlanmış kurslar, bunların hepsi. Bu kurslara indirimli satın almak için benim bu web sitemin adres linkini açıklama kısmına koydum. Bu siteye gidebilirsiniz. Basit bir site. Sadece kurslarımın logoları var ve aşağıda biraz aşağı indiğiniz zaman logoların altında Udemy kurslarımın indirimli kupon linkleri var arkadaşlar. Bu kupon linkleri Udemy her ay değiştiriyor. Udemy'nin kendi kuralı, her ay bu kupon kodları ve linkleri değişiyor. Dolayısıyla ben bu siteyi güncelliyorum. Siz bu siteye geldiğiniz zaman bulunduğunuz tarihteki en güncel indirimli kupon linkine ulaşabileceksiniz. Burada mesela bakın benim sadece C Sharp değil, burada logolarını görüyorsunuz işte C++, C, SQL, Python kurslarım da var arkadaşlar. Bu kursları istediğiniz, ihtiyacınız olduğu zaman gelip buradan indirimli satın alma yapabilirsiniz. Şimdi konumuz C Sharp olduğu için geliyorum. Udemy C Sharp, bakın burada uzun uzun linkini de verdim. Hani bu gördüğünüz linke gidecek browser'ınız. O yüzden yazdım buraya uzun uzun. Tıkladığınız yeri görün diye. Bakın bu link indirimli satın alma linkidir. Buna tıklayacaksınız. Tıkladığınız zaman bakın indirimli şu fiyattan inmiş mesela, bakın 599'dan 189'a inmiş. Fiyat bayağı bir indirim yapmış. Buradan indirimli bir şekilde bu kursu sepete ekleyip ödeme işlemi yapıp satın alacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Ciddi bir indirimle satın almış olacaksınız. Evet arkadaşlar, sadece C Sharp değil, diğer kurslarıma da buradan takip edebilirsiniz. İndirim kayıt olabilirsiniz. Bakın C Sharp ile ilgili önce C Sharp, tabii bunu alın. Tavsiyem, eğer C Sharp öğreneceksiniz, daha yeni öğreniyorsunuz. Öncelikle C Sharp programlamayı alın. İşte SQL kursumu indirim satın alın. Sonra C Sharp projeleri kursum var. Bakın C Sharp'ta daha böyle gelişmek istiyorsanız sırayla işte C Sharp programlama, SQL, C Sharp projeleri ve ilerleyen zamanlarda eğer yazılım mühendisi ya da bilgisayar mühendisi okuyorsanız ve C Sharp'la görüyorsanız veri yapıları, algoritmaları, bu kursum da çok işinize yarayacaktır. C Sharp ile veri yapıları. Ayrıca web geliştirmeye merakınız varsa ASP.NET kursuma da kayıt olabilirsiniz. Sizin için güzel bir giriş oluyor web programlamaya. Bunun dışında merakınız varsa C++'a, bakın C'ye, C programlama kursum var. Bunlar da çok popüler kursum. Özellikle C++ kursum şu an en çok satan kurslardan bir tanesi ve SQL kursum. Bunlara da mutlaka kayıt olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.